Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Ben uzun zamandan beri takip ediyorum sizi, yayınlarınızı, Ekşi Sözlük'ten olan yayınlarınızı. Gerçekten çok kıymetli, çok değerli yayınlar. Birçok insan için aydınlatıcı oluyor. Özellikle genç bireyler için de aydınlatıcı oluyor gerçekten. Çünkü bazen gençlerin gerçekten kendini kaybettiğini görüyorum. Hipergami olsun, red pill olsun, kırmızı hap dünyası olsun, işte alfa erkek olsun, erkekliğe geçiş ya da bir tabak teorisi. Bunlarla hakikaten sizin kanalınızla tanıştım ben. Ufak tefek böyle şeyleri biliyordum ama hani bu kadar vurgulandığını, insanların bu kadar böyle kitap yazıp yazı yazdığını bu konuda bilmiyordum. Bazı konularda bazı terimlerle ilgili işte sizin görüşlerinizi ve açıklamalarınızı istiyorum. Mesela hipergami nedir? Önce onunla başlayalım isterseniz. Tabii. Öncelikli olarak teşekkür ederim deminki övgüleriniz için. Özet olarak açıklamaya çalışayım. Aslında hipergami dediğimiz şey kadının kendinden üst seviye bir erkeği tercih etmesinden ibarettir. Çünkü evrim boyunca devamlı bir seçime maruz kalıyoruz ve burada kolay taraf ya da harcanabilir taraf erkek. Birilerinin seçici olması lazım. Bu yüzden kadınlar belli kriterlere göre erkekleri seçme konusunda kendilerini geliştirmişler. Ama bu tabii sadece ve sadece statü yönünden olmuyor. Normalde geleneksel hipergamide, yani 1900'lerin başında örneğin sorsaydınız kadınlar neye göre seçim yapıyor diye, çoğunlukla size paraya göre diyeceklerdi. Ya da statüye göre diyeceklerdi. Ya da sınıfa göre diyeceklerdi. Kendilerinden üst seviye bir erkeği buna göre belirleyeceklerdi. Fakat günümüzde özellikle bu feminizm ortaya çıktıktan sonra kadınların cinsel dürtüleri de artık serbest kaldı ve doğal olarak ne yapıyorlar? Artık cinsel arzuyu da dürtüyü de ön plana koyuyorlar. Yani genetik materyal de artık erkekler için önemli oldu. Eskiden de önemliydi tabii. Şimdi şöyle bir şey yok. Geçmişte önemsiz, şimdi önemli falan gibi bir şey yok. O zaman da önemliydi. Ama şimdi biraz daha ön plana çıktı kadınların seçimi konusunda. Çünkü kadınlar geçmişteki gibi keyfi olarak sevişemiyorlar biliyorsunuz geçmişte. Yani bir kadının geçmişte keyfi olarak sevişmesi demek dışlanması demekti. Çünkü çocuk sahibi olması falan filan çok büyük problemlerdi. Tabii günümüzde bu problemlerin hiçbirisi kalmadığı için kadınlar dürtüsel olarak erkeklere yaklaşmaya başladı ve sonuçta kadınların seçimlerinin hem genetik materyal hem sağlayıcılık üstünden yapıldığını söyleyebiliriz. Hipergaminin karşılığı olarak bu. Aynen. Bu aslında hem evlenmeden önce hem de evlendikten sonra da devam eden bir şey gibi geliyor bana. Hani Tabii. Evlendikten sonra da ilişki durumunu, ilişkinin dinamiklerini çok etkiliyor sanırım. Yani sonuçta iki taraf için olsun, hem erkek hem kadın için olsun, her zaman beklenti içerisinde, vaat içerisinde, umut içerisinde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii de ve o evlendikten sonra da devam ediyor sanırım. Şöyle bir şey var zaten. Tam da son blogda bununla ilgili bir yazı yayınladım. Kadınların kısa süreli ve uzun süreli ilişki seçimleri ya da partner seçimleriyle ilgili birkaç çalışma var, makale var. Geçmişte de var ama bu makale daha güncel. 2015 miydi neydi, öyle bir şeydi. Kısa sürede kadınların sıklıkla daha beden ve yüz güzelliğine, ardından statüye önem verdikleri görülüyor. Fakat uzun süreli eş seçiminde veya koca seçiminde diyelim, illa evlenmek zorunda değiliz ama uzun süreli işte materyal seçiminde diyelim, daha çok iyilik, statüyü ön plana çıkıyor. Yani o kişinin kaynak sağlaması biraz daha ön plana çıkıyor. Bunu görüyoruz. Ve erkeklerin de otomatik olarak performans süresi olması lazım. Evet, kadınlar belki kısa sürede basit şekilde sizi bedensel özellikleriniz yüzünden seçebilirler ya da ne bileyim çekici bulabilirler ama bu ilişkinin devamlılığı için sizin başarı göstermeniz, performans göstermeniz gerekiyor. Aynen. Ve hipergami de bu yüzden bize bunu öneriyor. Diyor ki siz evlenseniz bile kendinizi bırakmamalısınız, kendinize yatırım yapmaya devam etmelisiniz diyor. Çünkü kadının içsel sürecinde hep şu var: bu adam benim bulabildiğim en iyi adam mı? Ya da en iyi tercih mi? Daha iyisini bulabilir miyim? Siz çaptan düştüğünüz anda kadın uyarılmaya başlıyor. Çok acı. Ben daha iyisini bulabilir miyim? Acaba gerçekten burada bir hata var mı? Ama bu yüzden devamlı test yapmaya başlıyor. Eğer bir kadın ilişki içinde size söylenmeye başlamışsa, sen bunu yapmıyorsun, sen şunu yapmıyorsun, ayakkabıları neden dışarı da çıkartmadın da evin içine çıkarttın, neden bulaşıkları yıkamıyorsun gibi, bunun arka planında genellikle sizin yetersiz olduğunuz düşüncesi yatıyordur. Yani esas düşüncesi gerçekten sizin ayakkabılarınızı içeride ya da dışarıda çıkartmanız değildir. Bu yüzden dırdır diyoruz bunu aslında hipergamide. Dikkat edilmesi gerek. Yani çaptan düşüyorsanız ve kadın size söyleniyorsa bu bir kırmızı ışıktır. Dikkat et. Kadın şu an senden soğumaya başladı. Kendini yakın zamanda toparlamazsan kadın senden vazgeçecek demektir. Acı gerçekler. Acı gerçekler. Evet. Evet. Her evliliği etkiliyor.
Peki kırmızı hap, işte Red Pill dediğimiz, Red Pill dünyası diye geçen mantığı bir anlatabilir misiniz kısaca? Tabii. Çok kısa özetlemeye çalışayım onda. Kırmızı hap temelde aslında Amerika'da başlıyor ve pick-up artist dediğimiz bir durum var. Kadınları etkileme sanatı diyelim. Pick-up, yani kadınları aslında götürme gibi de çevirebiliriz. Bu aslında en başta Amerika'da başlıyor. 2000'lerin başında başlıyor. 20 yılı var yani. 20 yıllık tabii 20 yılı var. 2003 yılında Soul Sales forumları diye bir forum var ve bu Kırmızı Hap'ın esas isimleri diyelim hep bu forumda. En başında tabii Rollo Tomassi var. Bunun harici Rouge var. Royce diye bir yine Kırmızı Hap temsilcisi var. Bunların hepsi en başta aslında POA ile başlıyor. Yani kadınları nasıl etkileriz? Ama Kırmızı Hap şunu soruyor. Bir süreden sonra şöyle bir ayrışma oluyor daha doğrusu. Ya tamam hani kadınları etkiliyoruz ama bu kadınlar neden etkileniyorlar? Yani sen kadına X dedin, kadın sana cinsellik verdi. Ama neden X dediğin zaman kadın sana cinsellik veriyor? Kırmızı Hap bunun üzerine düşünmeye başlıyor. Bunun üzerine teoriler atılmaya başlanıyor. İşte evrimsel psikoloji, bilişsel psikoloji birçok farklı alandan, sosyolojiden yararlanarak çeşitli toparlamalar yapılıyor diyelim. Teoriler üretiliyor ve temellendiriliyor ve sonuçta kadın erkek ilişki dinamiği bu şekilde öğrenilmiş oluyor. Kırmızı Hap dediğimiz şey kadın erkek ilişki dinamiğini inceleyen bir araç setidir. Herhangi bir öneri vermez, bir ideoloji değildir. Sadece kadınların doğası böyle diye açıklar, erkeklerin doğası böyle diye açıklar. Bunun harici sen tercih yaparsın. Bunu kullanıp kullanamamak sana kalmıştır. Örneğin der ki kadınlar hipergamiktir der. Buna dikkat edin der. Aynı şekilde erkeğin doğasını açıklar. Erkeğin sıklıkla ruh eşi saplantısına girdiğine, yani bir kadına feminen düzen dediğimiz bu son dönemdeki baskıcı sistem yüzünden maruz kaldığından bahseder ve ruh eşi saplantısına düşerseniz buna aslında ne diyoruz? One artist diyoruz. Terminolojide öyle diyelim. Yani ruh eşi işte tek kadın miti diyelim ya da diyoruz. Buna düşerseniz hayatınız kararır. Buna düşmeyin. Sizin için bir kadın yok, birçok kadın var. Siz sadece size uygun olanı seçmeye çalışın der. Ve bunun üzerine devam eder. Bunun üzerine devam ediyor. Yani görüşü budur aslında. Öyle söyleyebilirim. Ama bu öyle bir çarpıtılıyor ki ve bu esnada öfke aşaması dediğimiz bu, siz de biliyorsunuzdur, hani kanser hastalarına söylenir ya, evet. Bir şey kabul etmenin 5 aşaması vardır. İşte depresyona girersin, öfke duyarsın, bir şey yaparsın, en sonunda kabullenirsin gibi. Aynen. Burada da aslında Kırmızı Hap'ın 2. aşaması diyoruz. Öfke aşamasındaki kişilerin uydurduğu saçma bilgiler yüzünden Kırmızı Hap çoğunlukla sanki böyle kadın düşmanıymış gibi atfedilebiliyor. Tamamen hatalı bir görüş. Bir yerde de şu yüzden eleştiriliyor. Kadın ve erkek tamamen eşittir. Aralarında hiçbir fark yoktur deniliyor. Birçok işte feminist çevre tarafından diyelim. Fakat bu da yanlış. Biz erkek ve kadının daha biyolojik ölçekte farklı olduklarını zaten biliyoruz. Kararlarımızın farklı olduğunu biliyoruz. Siz de şimdi biyoloji uzmanı olarak biliyorsunuzdur. Erkeğin vücudunda ya biz şöyle görüyoruz. Kadın kadındır. Erkek erkektir. Evet yani 15. Yani. Evet 15-17 kat civarında testosteron var fazla. Yani, bu ikisi de birbirinden üstün varlıklar değildir. Evet. Diye düşünüyorum ben, yani benim düşüncem o, genel anlamda o yani. Tabii farklı şeylerden varlıklar, gerçekten farklı varlıklar. Yani. Evet, evet. Ve bunun özellikle 1965'teki liberal feminizm dediğimiz akım bunu kabul etmiyor. Her şey toplumsaldır diye bir düşünceleri var. Kırmızı Hap buna karşı çıkar. Yani her şey toplumsal değildir. Bizim biyolojik köklerimiz de vardır ve biz buna göre bazı rolleri seçeriz der. 1965 dediğimiz bu liberal feminizmde de tam tersi. Her şey aslında toplumsaldır. Erkek ve kadın sonradan cinsiyetine karar verebilir. Roller toplumsaldır ama diye bir düşüncesi vardır. Bu yüzden Kırmızı Hap'ı cinsiyetçiymiş gibi yaftalayabiliyorlar. Oysa ki Kırmızı Hap'ın bahsettiği şey şu değil. Erkek ya da kadın üstündür değil. Erkek ve kadın birbirinden farklıdır ve tamamlayıcıdır. Aynen. Ya zaten bu çok önemli. Birbirini tamamlayıcı, yani birbirine uyum olması gerektiği çok önemli zaten. Yani biz de hani Cinsel Terapi Derneği'nde yaptığımız toplantılarda da zaten yani bir uyum olması gerektiğinden, ikisinin farklı varlıkları olduğundan yani sıklıkla bahsediyoruz gerçekten, dediğiniz gibi. Eşit anlamda derken belki hukuki haklar anlamında eşit anlamda tabii yani o işte erkek hakları, kadının hakları. Bir de şeyi soracağım. Aslında bekarlar için geçerli sanırım bu tabak teorisi. Yani gerçekten işte bir ilişki arayan ama ilişkide çıkmazlara giren, işte dediğiniz gibi tek kadın, işte tabak teorisi dediğiniz durum nedir peki? Şöyle, öncelikli olarak feminizm hakkında son bir şey söyleyeyim. Şu konuda kesinlikle katılıyorum.
insanlar hukuki anlamda, sağlık anlamında, eğitim alma hakkı anlamında veya yargı anlamında, işte demin konuştuğumuz gibi hukuki anlamda diyelim, tamamen eşittir. Konu bu değil. Tabii. Tamamen kırmızı hap kadın erkek ilişkileriyle ilgilidir. Tabii. Toplumsal olarak kadınların bir şey yapıp yapamaması ile ilgili değildir. Bu da bir yanlış anlamaydı. Tabii. Hazır yeri gelmişken belirteyim. Şimdi tabak teorisine geçeyim. Tabak teorisi aslında şu: sizin ruh eşi saplantısına girmemeniz için olabildiği kadar farklı alternatiflere yönelme durumunuz. Özet olarak bu. Olabildiği kadar çevrenizdeki herkesle birlikte olmaya çalışıyorsunuz. Herkesten yararlanmaya çalışıyorsunuz ve sniper efekt dediğimiz bir şey var. Tek bir kadına yatırım yapmıyorsunuz. Yani bir kadın seçip ona bütün kaynaklarınızı vermiyorsunuz. Çünkü erkeğin en büyük gücü aslında kendi kaynakları, zenginliği. Eğer tam olarak bunun hepsini bir kadına verirseniz doğal olarak potansiyelinizi kısıtlamış oluyorsunuz. Olabildiği kadar farklı kadına yayılmalısınız ve içlerinden en iyisini seçmelisiniz. Şimdi bu tabii şöyle düşünebilir. Olur mu ya öyle şey bilmem falan, tek kadına yüklenirsin falan. Ama araştırmalar zaten bize şunu gösteriyor: kadınlar doğal tabak çeviriciler. Yani evet, kadınların çoğunluğu bunu bizden daha iyi şekilde yapıyor. Fakat bize böyle yansıtılmıyor. Böyle bir sorun var. Bize tam tersi genellikle şu roller yansıtılıyor. İşte sevdiğin kadının yanında olmalısın, tek kadın için mücadele etmelisin, ruh eşini bulmalısın falan. Ama baktığımızda günümüzde Instagram, değil mi, Twitch vesaire, evet, bir kadına binlerce mesaj geliyor. Evet. Ve kadınların birçoğu aynı anda birçok kişiyle flörtleşiyor aslında. Ve sonunda bundan erkek zarar görüyor. Çünkü sen yatırım yaptığın kadının aslında sana bağlı olup olmadığını bilmiyorsun. Anca ve anca ondan cinsellik alıp belli bir seviyeye ulaştıktan sonra anlıyorsun ve o ana kadar aslında kullanılabilirsin. Evet. Tabak teorisinin amacı bu. Sana cinsellik vermeyen, seninle bağlantı kurmayan bir kadına gereğinden fazla yatırım yapmaman gerektiğini söylüyor sana. Önce sen o kadınla normal şekilde kahveni iç, işte ne yapacaksan zaman geçir, bir cinsellik alırsan ondan sonra duygusal yatırım yap. Öncesinde duygusal yatırım yapma. Çünkü genel görüşümüz kırmızı hapta şöyle bir şey: erkek ilişkinin kapı bekçisidir, kadınlar cinselliğin kapı bekçisidir. Eğer kadın sana cinselliğini açmazsa sen ilişkinin kapısını açmamalısın. Ama çoğu erkek burada bir yanılgıya düşerek şöyle yapıyor: önce kendi ilişkiyle ilgili her türlü kapıyı açıyor. Kadına müthiş bir zenginlik vaat ediyor, müthiş bir kaynak vaat ediyor. Ama kadın cinselliğin kapısını açmıyor. Sonuçta ne oluyor? Kötü bir iş var ortada. Tabii. Kötü bir yatırım var. Tabii. Sonuçta erkek kaybediyor. Bu iş saplantısına düşüyor erkek. Tam olarak da deneysel bir başlangıcı var. Onu anlatmaya çalıştım. Çünkü bu forumda dünyanın dört bir yanından insanlar var ve herkes tecrübelerini paylaşıyor. Tabii. Düşün, binlerce kişinin katılımıyla oluşturulmuş bir istatistik var ortada. Tabii ne oluyor? Yavaş yavaş soruyorsun, niye böyle oluyor? Şimdi 100 kişi aynı şeyi söylüyor sana. 100 kişi diyor ki kadına ben şunu dedim, cinsellik aldım. Ya da ne bileyim işte buluştuk, bir şey aldım, telefonunu verdi, neyse. Olumlu bir etki aldım. Neden ama? Neden? Nedenini soruyor kırmızı hap. Neden kadın bu davranışlara karşı böyle tepki veriyor? Ve böyle çıkıyor, ortaya çıkıyor. Evet, sormak istiyorum. Yani bu konuda sizin konuşmalarınızı dinledim gerçekten. Sanayi devrimiyle beraber azalan bir testosteron miktarı var. Yani bizde evet, yazılarda, yayınlarda çıkıyor. 1900'lerin başlarından başlayan işte günümüze kadar gelen, artık plastikten mi, petrolden mi, çevreden mi, kullandığımız eşyalardan mı, katkı maddelerinden mi, nereden olduğu belli olmayan bir durum var, yani bariz bir durum var. Testosteron azalmasının erkek kadın ilişkisine nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? İnsanlık tarihine baktığınız zaman erkek kadınlar ciddi derecede baskı altında kalmış. Yani işte bizim geçen bir arkadaşın mastürbasyon videosu vardı. Mastürbasyon yapan kadınları işte orta çağda yakıyorlar işte, yakalandığı zaman işte. Ata binmesi, dikiş makinesi kullanması, bisiklete binmesi yasaklanıyor yani. Düşün, şimdi Arabistan'da hani kadınların araba kullanması yasak ya. İşte doğru. Yani şeyde de Avrupa'da orta çağda 1700 yıllarda işte cadı diyorlar, yakıyorlar filan böyle. Ama insanlık tarihinin binlerce yıllık bir geçmişi var. Ve binlerce yıllık geçmiş içerisinde de kadınlar hep baskı altında kalmış. Ama kesinlikle baktığınız zaman son 100 yıla geldiğimiz zaman ki o 100 yıl aslında sadece bizim insanlık çağımızda bir noktadır. Çok kısa bir süredir aslında. Çok kısa bir süredir. O süreçte işte artık ne değiştiyse bir anda kadınla eşit erkek eşit haklara sahip oluyor. Ya ben buna niye böyle oldu diye söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın kesinlikle de. Yani burada işte hani dediğiniz gibi toplumsal değişiklikler, toplumun hormonal değişiklikleri ve şeyler de var aslında. Yani sadece testosteron düşmesi değil de hayatımıza giren bazı maddeler var. Bizde endokrinolojik değişiklikler yapıyor. Östrojen gibi hareket ediyor.
Doğru. Bunların arasında şeyler vardı. Mesela plastik deriveleri var. BFA'lar var. İşte maddeyi kanda tespit etmek de çok zor. Normal bizim yaptığımız işte rutin testlerde biz bunlara bakmıyoruz zaten. Ama gidiyor bozuyor yani. Hormonal etki yaratıyor. Gerçekten sıkıntı yaratıyor. Ben sizin bu görüşlerinize ben de katılıyorum gerçekten bu testosteron düşmesiyle işte feminen hareketlerin artması belki de bir bağlantı olabilir. Gerçi bunu hani bir yayınla ortaya koymak çok zor ama dediğinize kesinlikle katılıyorum. Evet, tabii kuramsal olarak biraz da düşünüyoruz ve düşünce aslında şununla bağlantılı. Yani ilişkileri yansıması açısından yorumlayacak olursak bir şekilde testosteron azaldı. Biyolojik etkiler var. Ne bileyim işte demin de konuştuğumuz gibi toplumsal etkiler var ve etkileri yani sonuçları oldukça kesin. Tabii. Erkekler feminenleşmeye başladıkça erkek kadın etkileşimi zayıflamaya başladı. Evet. Ve günümüzde ciddi bir açıklık var. İnsel dediğimiz yeni bir takım çıktı mesela ortaya. Bir toplumsal ne derler ona kısım çıktı. Farklı bir toplumsal model çıktı. Bazı insanlar kadınlara hiç ulaşamıyor. Bununla ilgili istatistiksel çalışmalar var ve kadınlara ulaşamayan erkek sayısı 2008'den 2018'e 2 kat artmış durumda. İnanılmaz bir şey bu. Ve ne açıdan ulaşamıyorlar? Yaşadıkları ortam sosyal sebeplerden dolayı mı? Teorilerden biri aslında sosyal medyanın oldukça artması, kadınların kendi değerini olduğundan fazla görmesiyle ilişkili. Ve bu tabii birazcık şeye dönüşüyor. Nasıl anlatayım? Makasın ağzını daha da açıyor. En başta belki bu kadar fark yoktu. Ama bir yandan sosyal medya genişliyor, bir yandan testosteron oranları artıyor. İşte sonuçlar ortada. Makas giderek açılmaya başladı, giderek açılmaya başladı. Ve Batı'da şunu biliyoruz mesela, yapılan son sosyal çalışmalara göre kadınların beklentisi inanılmaz ölçüde arttı. Şimdi önceden de hipergami vardı, şimdi de hipergami var ama önceden atıyorum kadın bir tık üstünü bekliyordu, şimdi 2-3 tık üstünü beklemeye başladı. Ve boşanmalar çok artmış durumda. O da çok ilginç bir durum. Yani evlilik oranları az, boşanmalar çok fazla, ilişkilerin süresi çok kısalmış durumda filan. Batı'da durum bu. Doğu'da biraz daha iyi. Ya çok doğru söylüyorsunuz. Bir de erkeklerdeki en önemli sıkıntılardan birisi ilişki içerisinde kendini yetersiz hissetmesi. Eğer gerçekten kendini yetersiz hissediyorsa o erkekte her şey başlıyor. Yani hayata küskünlük de başlıyor, sertleşme bozukluğu da başlıyor. Ve şöyle de bir şey oluyor. Hasta mesela ya da kişi işte bunu bir kere yaşadı mı başka kadınla da yaşayabiliyor. Yani diğer ilişkiye geçtiği zaman da geçerse de sıkıntı yaşıyor. Yani siz zaten bu konuları çok işliyorsunuz. Mesela terk edilme ya da terk edilme korkusu. İşte bu sefer de bütün dizginleri tabii ister istemez kadının eline veriyor. Dediğiniz gibi gerçekten sıkıntılı bir dönemde yaşıyoruz. Gerçekten sıkıntılı bir süreçte yaşıyoruz erkekler için. Bununla ilgili bir şey ekleyeyim. Dediğiniz doğru. Erkekler zaten yapısal olarak uçta düşünmeye açık varlıklar. Evet. Testosteron daha kolay karar ya da daha riskli kararlar almayı sağlayan bir hormon aynı zamanda. Haliyle ne oluyor? Erkek çok daha uçta düşünebiliyor. Bir anda çok yetersiz olduğuna, yetersizlik şemasına inanabiliyor. Ya da böyle bir şema kendini kurabiliyor ve bunu değiştirmek de zor. Sonra ne oluyor? Başka ilişkiye yansıyor. Oradan başka ilişkiye yansıyor ve bu düşünce iyice kanıksanmış oluyor. Tabii. Bir süreden sonra o erkek kendini gerçekten başarısız hissediyor. Tabii. Gerçekten öyle. Ya şöyle bir şey var. Dediğiniz gibi şimdi bizim toplum ataerkil biraz da hani baba baskısı çok olabiliyor. Bazen de yani bizim toplumumuza baktığımız zaman geçmişteki ben işte hani 40-50 yaş grubu için bahsediyorum. Tabii yeni yaş grubu için değil 20-30 yaşlarda daha çok anne baskısı görebiliyorlar. Kastrasyon fobisi diye konuşmuştum ya. Mesela bana şöyle örnekler geliyor. Örneğin bir tanesini anlatayım. Adam aynen şöyle anlatıyor hikayesini. Hocam ben de diyor 25 senedir sertleşme bozukluğu var. Ve bu sertleşme bozukluğu nasıl oldu dedim. Ne zaman oldu? İlk nasıl gördün dediğim zaman. Hocam gerdek gecesi diyor. İlişkiye gireceğim zaman diyor. Çocuklar top oynuyordu diyor. Topu bana attılar diyor. Ben de gerildim topa bir vurdum diyor. O esnada yumurtalama bir ağrı girdi hocam diyor. Ve o gün benim sertleşme bozukluğum başladı diyor. 25 senedir gitmediğim doktor kalmadı diyor. Şimdi burada bu işte şimdi bir mazeret. Bu mazeret. Yani topa vurmuş işte testis ağrısı başlamış ama hasta bunu böyle bir anlatıyor ki sanki o topa vurmakla bütün cinsel hayatı bir anda ortadan kaybolmuş. Yani bunu çok anlatıyorlar ya da işte hasta gidiyor bir genel eve gidiyor. Adamda aslında kastrasyon fobisi var. İlişkiye giremiyor, başarısız oluyor. Adam 10 sene önce 15 sene önce gitmiş ve başarısız olmuş. Ve
Aslında hani anlatmak istediğim şu. Mesela bu adam babasına kızmış olabilir. O topu vururken ağrısı olmuş olan adam. Aile içerisinde kendini dinlemedikleri için başarısız olmuş olabilir. Hani kendini kapatıyor. Bir konuda kendine ceza veriyor. Yani bizde de böyle durumlar olabiliyor mesela ve bu yetersizlik duygusundan adamı bir türlü çıkartamıyoruz biz. Gerçekten çıkartamıyoruz. Sonuçta adam ilişkiye girmiyor mu? Giriyor. Bir şekilde çocuk yapmamış mı? Yapmış. Ama bizim hani toplum açısından, bana gelen hastalar açısından psikolojik faktörler var içerisinde. Ciddi derecede psikolojik faktörler var. Hani Batı toplumlarına göre. İşte ama tabii benim iletişime girdiğim hastaların ciddi bir kısmı da tabii 40-50 yaşın üzerinde ister istemez. Onları hani geçmişlerini çok sorgulamıyorum. Tabii poliklinikte çok hasta geliyor ama birazcık böyle deşeledim mi çok garip şikayetler anlatıyor hastalar. Çok farklı şikayetler anlatıyorlar. Hastalara ulaşmak istediğim zaman. Biraz önce çok güzel bir örnek verdiniz. Kadın değişik bahanelerle size kızmaya başlıyorsa eğer kadının ilgisi alakası işte azalmıştır demiştiniz ya. Şimdi o tür hasta grupları da geliyor bana mesela dediğiniz gibi. Mesela bir hasta erken boşanma şikayetiyle başvurdu bana. Aynen şöyle söyledi. İşte hocam, karım bana dedi ki git bu erken boşanma problemini hallet gel. Şimdi burada ben ne anlıyorum? Kadın bir kere yalnız bırakıyor adamı. Kadının ilgisi alakası zaten yok adama karşı. Bu da hani aynı sizin anlattığınız yere basıyor aslında. Kadın ilgisini alakasını kaybetmiş adama karşı ve adam yalnız kalmış zaten. Şimdi bu adam zaten erken boşanmada karşı tarafın desteği olmadığı zaman, karşı taraf aşağıladığı zaman ya da küçümsediği zaman erkek zaten kendini erkek gibi hissetmiyor. Yani ilişki içerisinde kendine erkek gibi, kadın da kadın gibi davranmalı. Hani sizin anlattığınız gibi birçok ilişkide zaten çıkan sıkıntılar bundan kaynaklanıyor. İlişki dinamiğini nasıl düzeltebiliriz, neler yapabiliriz? Tabii hastalarla çift şeklinde oturup konuşmak gerekiyor. Ve hastaların hani bir uyum yakalaması da gerekiyor dediğiniz gibi. Birçok konudan bahsediyorsunuz aslında kanalınızda, blogunuzda. Özellikle gençler için tabii. Yaş ileri olan insanlar için bile çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. Belki de o tarafa da kayarsınız biraz. 35-44 arasında bir dinleyici kesmemiz var. Evet. Bazen bana danışan kişiler de oluyor. Evliliği bitmiş. Tabii. Ya da ne bileyim işte bir kadına aşık olmuş falan. Daha çok bana gelen kişiler, benimle konuşan kişiler, ya ben bu kadını kaybettim, çok kötü hissediyorum. Bunun üstesinden nasıl gelebilirim? Bu kadın bana neden böyle davrandı şeklinde ya da nasıl bu ilişkiyi kurtarabilirim ya da bu ilişki kurtarılabilir mi şeklinde geliyorlar. Ama tabii İdiş kompleksi çok bambaşka bir konu. Freud'un bununla ilgili çok güzel aslında kuramları vardı. Yani Freud bir kuramcıydı bu konuda. Çok deneysel çalışması yoktu. Ama düşünceleri ilginçti. Freud sosyal çevreyi ihmal ederdi genelde görüşlerinde. Freud daha çok kişisel genetik özellikler ve o anki ebeveyn ilişkisini ele alırdı. Ve ardından işte şey derdi, anneyi ikiye ayırır, iyi anne kötü anne vardır derdi ve bu yüzden de babasından korkar, onu otorite olarak görür filan derdi. Ama 6 yaşından sonra ya da ergenlik çağına girildikçe aslında toplumun oldukça feminen yönergelerle yönetildiğini görüyor erkek. Her ne kadar böyle gelişmiş olsa da örneğin öğretmenlerin günümüz özellikle batıda diyelim %70'inden çoğunun kadın olduğunu biliyoruz. Devamlı bir feminen propaganda var. Ve eğitim sosyolojisinde bu önemli bir yer kaplıyor mesela. Kişiler doğduktan sonra eğitim hayatında böyle eğitildikleri için özellikle büyüdüklerinde feminen özelliklere sahip oluyorlar. Yani Rollo Tomassi buna şey diyor. Günümüzde erkek çocuklarını kız gibi yetiştiriyoruz. Orada kesinlikle katılıyorum. Yani annesiyle 5 yıl boyunca uyuyan bir çocuk yani büyüdüğü zaman gerçekten sıkıntı çeker. Yani bize de onlar büyüdüğü zaman yani yıllarca annesiyle beraber büyümüş çocuk sıkıntı çekiyor, sonra cinsel problemler çekebiliyor gerçekten. Bir de hani şuna değineceğim. Bana bir hasta geldi. Hastada sertleşme problemi var. İşte ilaç verdik filan. Hasta fayda gördüm diyor. Dedim ilişkiye girdiniz mi? İşte bir ay olmasına rağmen girmedik dedi. Neden girmediniz dedim. Hocam vakit olmadı, zaman olmadı, şöyle oldu, böyle oldu. Yani dedim siz aynı yatakta uyumuyorsunuz diye sorduğum zaman ben dedi kızımla uyuyorum. Hayda. Şimdi 4-5 yaşına gelmiş kız. Kızın yanından ayrıldığı zaman ağlıyor, zırlıyor. Bak şimdi. Eşin istemiyor mu diyorum, istiyor diyor.
Tamam, ilişkiye girmek istiyor. Şimdi aslında uygun ortamını yaratmam lazım ki benim o adama bu kanalı açmam için. Ama işin tabii politik şartlarla uzun uzadıya konuşamıyorsun aslında yani. Bu tür bir ailede yetişen bir çocukta tabii sıkıntı olur. Baktığın zaman kızda da bir problem olur. Bir kızın babasıyla uyuması doğru bir şey değil. Büyük sorun. Yani, tabii büyük sorun. Evet, büyük sorun. Yani her taraf içinde sorun ki zaten kadınlara baktığımız zaman özellikle kişilik bozukluğuna sahip, özellikle son dönemde artan bu borderline durumları sıklıkla ailevi sebeplerle olduğu görülüyor. Evet, yani mutlaka ya babasıyla ilgili bir sorunu var, ya annesiyle ilgili bir sorunu var, ya ayrılmışlar, ya babası veya ailesinden biri tacizde bulunmuş falan. Çocuk gerçekten bir ailenin cinsel hayatını ciddi derecede bozuyor. Hele ikinci çocuk ciddi derecede sıkıntıya sokuyor. Çift ilişkisini çok bozuyor. Bir de hani en önemli konulardan birisi şey gibi geliyor bana, çift ilişkisini erkeğin erkek gibi hissetmesi lazım, kadının kadın gibi hissetmesi lazım, aynen dediğiniz gibi. Görüşleriniz benim çok hoşuma gidiyor, beğenerek dinliyorum. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Katkı sağlamak istediğiniz bir şey? Son kısma ufak bir katkıda bulunayım, ondan sonra ben de bitireyim. Genel kırmızı hap görüşünde şey vardır. Kadınların ne söylediği değil, ne yaptığı önemlidir. Yani orada evet. Kadın sana mesela feminen rol olarak sen de temizleyeceksin diyor ama gerçekten bunu istiyor mu? Ya da bunu yaptığın zaman kadın sana ne hissedeceğini biliyor mu? Çoğunlukla bilmiyor. Onu istiyor olabilir çünkü toplumsal rollerde ona önerilen şey bu. Kadın ve erkek her türlü şeyi paylaşmalıdır. Ama kadının sonunda mutlu olmadığını görüyoruz. İşte böyle sertleşme problemleri çıkıyor adamlar. Bu da kadına tabii yansıyor. Çünkü erkek sertleşemediği zaman otomatik olarak kadın da tatmin olamıyor. Kadın daha mutsuz oldukça ilişki daha da yumuşak. Ve burada aslında bir pazarlık cinselliği ortaya çıkıyor. Şimdi normalde çiftler birlikteyken ilk zamanlarında çocuk öncesi arzu cinselliği yaşarlar, arzu seksi yaşarlar. Fakat sonrasında görüyoruz ki bu pazarlığa dönmeye başlıyor. Yani sen bunu yaparsan ben seninle şunu yaparım. Ne bileyim işte sen bulaşıkları yıkarsan sana şöyle cinsellik veririm diyor mesela. Ve bu bir süreden sonra maalesef erkeklerdeki işte sertleşme problemini ya da arzusal düşmeyi ortaya çıkartıyor ve işte mutsuz evlilikler oluyor. Ki zaten ikinci çocuktan sonra istatistiksel olarak da sosyal çalışmalar bize arzunun düştüğünü gösteriyor ve bu ilginçtir. Kadın kaynaklı. Erkek kaynaklı değil. Tamam, erkek de etkileniyor bundan ama daha çok kadın kaynaklı olduğunu biliyoruz. Çünkü kadının bütün sevgi rezervi çocuğuna adanmış oluyor ve kendini kadın gerçekleşmiş hissediyor. Çünkü kadının en büyük biyolojik biliyorsunuz dürtüsü çocuk sahibi olmak. Bunu yapmak için zaten cinsellik yaşıyor. Bu cinsellik sonucunda 2 tane çocuk yapan kadın haliyle cinselliği daha geri plana atmaya başlıyor. Bir de bu roller ortaya çıkınca, bu feminen roller ortaya çıkınca sen bunu yapacaksın, ben bunu yapacağım bilmem ne falan filan, ilişki iyice çıkmaza gidiyor. Evet öyle. Ve ondan sonra işte bu bahsettiklerimiz oluyor. Önemli olan olabildiği kadar rolleri koruyarak aslında ilişkiyi sürdürmek. İnşallah ileride tekrarlarız. Ben de sizin yayınlarınıza girmek isterim. Yani işte testosteronla ilgili bir şey sormak isterlerse ya da işte aslında bir şey danışmak isterlerse.